Stitch sadece bir uzaylı değildi. Lilo yalnız bir çocuk değildi ve Ohana sadece bir kelime değildi. Peki ya 2025'te çıkan yeni Lilo ve Stitch filmi bu büyüyü gerçekten bozdu mu? Hoş geldiniz asıl hikayesinin bir başka nostaljik ama sorgulayıcı bölümüne. Bugün çocukluğumuzun ve en önemlisi belki de benim ve benim gibi ihtiyarların en derin animasyonlarından biri olan Lilo ve Stitch'in hikayesine dalıyoruz. Ama bu kez sadece geçmişe bakmıyoruz. 2025 yapımı yeni filme de bakıyoruz ve soruyoruz. Bu gerçekten bizim Stitch'imiz mi? Eskilerin gözü yaşlı, yeniler ise harika bir film dedikleri Lilo ve Stitch'in hikayesine ve incelemesine hoş geldiniz arkadaşlar. İlk öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hikayenin ana hatlarına geçmeden önce bu videoyu izleyenlerin tahmini yaş ortalaması genç olmasına rağmen bu çizgi filmi ilk izleyenlerin en azının şu an 22 ila 30 yaşında olduğunu tahmin etmekteyim. Çünkü filmin çıktığı tarih 2002 yılında ben daha 4 yaşındaydım ve aklım kemale erip Disney'in ücretli olmadığı ve ücretsiz bir şekilde izlediğimiz zamanlarda 8 ila 10 yaşları arasındaydım. Ve sen 30'una merdiven dayamış artık ihtiyar gözüyle bakılan dostum. Eğer bu videoda Lilo ve Stitch'in o anlam dolu çizgi filmin hikayesini arıyorsan, evet ilk dakikalarında bulacaksın. Ancak 2025 çıkan ve eğer onu izlediysen ne demek istediğimi anlayacağın canlı aksiyon filmini izlediysen bulamayacağını sen de biliyorsun. Bir nevi burası da Kaybedenler Kulübü. Lafı fazla uzattık, hemen videoya geçmek istiyorum. Bölüm 1. Orijinal hikayenin kalbi. Orijinal film bize sevginin, kaybın ve ailenin tanımını değiştirmişti. Stitch, Galaktik Federasyon'un yarattığı, yok etmek üzere programlanmış bir deneydi. Ama bir çocuğun kalbinde bambaşka bir yere sahip olacaktı. Küçük Lilo'nun. Anne ve babasını trafik kazasında kaybetmişti. Yalnız, hırçın ama yüreği sevgiyle dolu bir çocuktu. Onun için Stitch bir köpekti ve ilk zamanlar bizim için de öyleydi. Ama biz biliyorduk ki bu hikaye evcil hayvan dostluğunun çok ötesinde bir yapımdı. Ve en önemlisi de Ohana demek, aile demek. Ve aile geride bırakmaz ya da unutmamazlıktan gelmezdi. İşte bunlar tüm hepsi bu küçücük çocuk filminde saklı hikayeler ve anlamlardı. Peki ya Stitch bizim için neydi? Sevimli mi yoksa yok edici bir karakter miydi? Deney 626 süper güçlü, aşırı zeki ve kaosa programlı bir yaratıktı. Ama içindeki o öfke nöbetlerinin tost makinesine bile sinirlenmesinin başka bir nedeni vardı. Kendini anlamaya çalışan, sevgiye aç bir varlıktı o. Bazıları onun için çirkin demişti. Ama Lilo ve Jumba onu sevimli ve tüylü olarak tanımlamışlardı. Fiziksel farklılıkları yüzünden dışlanmaya mı alışığız biz? Stitch aslında bu algıları sorgulatan bir karakterdi. Ama eminim ki aranızda çocukluğunda özellikle dışlanan, farklılıkları yüzünden hor görülen ve zorbalığa maruz kalan arkadaşlarım vardır. Emin olun bu benzer dönemlerden birçoğumuz geçmiştir. İşte Stitch aslında bizim çocukluğumuzdaki yansımamızdı. Olaylara bakış açımız ve vermemiz gereken tepkileri bize animasyonlaştırıp sunmuş bir karakterdi. Ama bu noktada Lilo küçük bir kızdan çok daha fazlasıydı. Lilo 6 yaşında ama yetişkin gibi olgun davranan bir çocuktu. Obez turistlerin fotoğrafını çekiyor, Elvis dinliyor, uzaylı deneylerine katılıyordu. Ama tüm bu garipliklerin altında çok tanıdık bir duygu vardı. Anlaşılmamak. Arkadaşları tarafından dışlanan, ablası Nani ile sürekli mücadele eden ama yine de Stitch'e en çok sabreden de oydu. Lilo Stitch'i hiçbir zaman bırakmamıştı. Ta ki Stitch her şeyi mahvedip evlerini kaybettiklerinde bile "Git, sen benim ailemden değilsin" demişti. Bu cümleyle çocukluğumuzun en ağır duygularından birini hissetmiştik. Hatırlayın. Ancak bunca şeye rağmen yine de birbirlerini hiçbir zaman bırakmamışlardı.
Çünkü biliyorlardı, günün sonunda onlar kavga etse de, birçok şeylerini kaybetse de birbirlerini kaybetmemişlerdi. Jumbo ise kötü bilim adamı mı yoksa bir baba figürü mü, bizlere burada çok derin bir hikaye anlatılmakta. Normalde Jumba Jukiba yasak genetik deneylerin babasıydı ama bir anda Lilo'nun amcası oluvermişti. Baktığınızda onun da arka planında bir dönüşüm hikayesi vardı. İçindeki o kaos yaratıcı bilim insanı Stitch sayesinde duygusal bir bağ kurmayı öğrenmişti. Çünkü Stitch sadece onun yaratımı değildi, artık onun ailesiydi. Ve özellikle şu an günümüze geldiğimizde, yani 2025 yılında canlı aksiyon filmi olan Lilo ve Stitch'te ne değişti? Disney, Lilo ve Stitch'i tekrar sinemaya taşımıştı. Evet, harika, ama bu kez canlı görsellerle, eski ve birazcık karmaşık olan görsellerin dışında gerçek insanların var olduğu ve CGI ile yaratılmış olan bir Stitch ve uzaylılar görmüştük. Peki gerçek anlamda orijinaldeki o sıcaklık, o samimiyet hala duruyor mu? CGI ile tasarlanma Stitch gerçek mi? Evet, ama sevimli mi? Tartışılır. Lilo'nun eksantrikliği törpülenmişti. Jumba'nın dili biraz daha düzgündü. Plikley hala komik ama fazla geri planda kalıyordu. En önemlisi ise şuydu: Ohana duygusu. Artık bir replikten öteye geçebiliyor mu bilmem. Yoksa sadece nostaljik bir hatırlatma mı, onu da bilemem. Ama bana hissettirdiği duygular o 20 yıl önce yapılmış olan çizgi filmden çok uzak. Yapmacık duygular, yapmacık replikler ve samimiyetten uzak bir olay örgüsüyle beraber bizleri bir şeyler izlettiler. Peki asıl soru şu: senin Stitch'in hangisi? Orijinal Lilo ve Stitch filmi, kaybetmenin acısı ve ailenin iyileştirici gücü hakkında bize çok şey öğretmişti. Yıkıcı bir yaratığın sevgiyle iyileşmesini izlemiştik ve bir çocuğun yalnızlığı nasıl aileye dönüştürdüğünü görmüştük. 2025 versiyonu ise teknik olarak daha büyük ama duygusal olarak ne kadar derin? Karar size ait. Peki bu noktada senin gerçek Stitch'in hangisi? Sana gerçek anlamda o duyguları verebiliyor mu? 20 yıl önce yapılmış olan bir çizgi filme baktığında muazzam derecede bir yapıya sahip ve alt hikaye barındıran, samimiyet aktaran, bir amacı olan bir yapı. Evet, basit bir çizgi filmden bahsediyoruz ama aranızdaki 30'lu yaşlara gelmiş, 25'li yaşlara gelmiş ihtiyarlar özellikle anlar. O zaman da çizgi filmler hem argo, hem samimiyet, hem de kaos ve en önemlisi gerçeklik barındırıyordu. Şimdiki çizgi filmler çok toz pembe, çok düz, çok törpülenmiş. Sanki hayat toz pembe bir hayattan ibaretmiş gibi anlatılıyor. Ama gerçekler öyle değil. Gerçekler acı. Bize sundukları da maalesef ki bunun ötesine geçmiyor, gerçeklikten uzak. İşte bu noktada sizler şu soruyu sormanız gerekiyor: eski Stitch mi yoksa yeni Stitch mi? Karar özellikle de 25'li yaşlardaki olan, hatta geçmiş olan, artık ihtiyarlaşmış dediğimiz bizlere kalıyor. Genç nesil çok da fazla bileceğini zannetmiyorum. Eğer buraya kadar izlediysen de bu videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça kal.